Merhaba arkadaşlar. Bugün eski bir yoğurt kovası ile çok güzel bir geri dönüşüm yapacağız. Bunu yapanlar ister evinde kullanabilir, isterse satabilir. Gerçekten çok şık bir geri dönüşüm olacak. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediğiniz noktalar varsa yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Öncelikle eski bir yoğurt kovasını keserek suya dayanıklı plastik mukavva elde ediyorum. Sonra bu mukavvayı soda şişesinin etrafına saracak şekilde yeniden kesiyorum. Kullanılmayan çöpe gidecek soda şişelerini değerlendirmek için çok etkili bir yöntem olarak düşündüğüm için bu yöntemi kullanıyorum. Hazırladığım yoğurt kabını soda şişesinin etrafına sarıp naylon bant ile sarıyorum. Ben 2 adet soda şişesini birlikte hazırlayacağım. O yüzden diğer soda şişesine de yoğurt kabı sarıp bantlıyorum. Hazırladığım kalıplara dökmek için biraz hobi harcı hazırlıyorum. Bu hobi harcını her iki kalıba da soda şişesinin ağzına gelecek kadar dolduruyorum. Hafifçe kalıba vurarak hava kabarcıklarını yok etmeye çalışıyorum. 20 dakika sonra hobi harcı kuruduğu için yoğurt kabını soyarak soda şişesinden ayırıyorum. Hobi harcı gayet güzel bir şekilde silindir şeklini yani istediğim şekli vermiş. Biraz hobi harcı yanlardan sızmış. Islak bez yardımıyla temizliyorum. Şimdi aynı işlemi soda şişesinin diğer tarafına yapıyorum. Öncelikle her iki soda şişesine de yoğurt kabının plastiğini sararak 2 adet kalıp oluşturduktan sonra yeteri kadar hobi harcı hazırlayıp her iki kalıba da döküyorum. Yine 20 dakika bekledikten sonra kalıpları açıp silindir şeklinde olan soda şişelerinin kenarlarına sızan hobi harcı kalıntılarını temizliyorum. Şimdi biraz boyama işlemi yapacağım için soda şişesinin açıkta kalan cam yüzeyine boya gelmesin diye gazete kağıdı yapıştırıyorum. Her iki soda şişesine de aynı işlemi yapacağım. Fakat boyamak istemezseniz öyle de çok güzel olabilir. Her iki soda şişesini de boyuyorum. İki farklı renk kullanıyorum. Boyama işlemi bittikten sonra gazete kağıdını çıkartıp son olarak basit bir işlem yapmam gerekiyor. Bunun için biraz ip kullanacağım. Beton ve soda şişesinin ek yerlerini gizlemek için biraz ipi ek yerlerine sararak süper yapıştırıcı damlatıyorum. Aslında biz bu yapıştırıcıya Japon yapıştırıcısı diyoruz. Fakat yurt dışından izleyen arkadaşlarımız bu isme kızıyorlar. Süper yapıştırıcı ne zaman Japon yapıştırıcısı oldu diyorlar bana. Neyse, bütün ek yerlerine ip sardıktan sonra ipin ek yerlerini de gizlemek için birer tane uğur böceği yapıştırıyorum. Yine doğadan topladığım diken ve kuru çiçekleri soda şişelerinin içerisine koyup geri dönüşüm çalışmamı tamamlıyorum. Bence çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.